Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla gene karşınızdayım. Bu videomuzda aslında son videoda söylemiştim, bahsetmiştim biraz böyle. Bu faturalama, işte bilet artı randevu, rezervasyon eklentilerine biraz ağırlık vereceğim diyordum. Bu videoda bu konumuz artık bir faturalama, yani bir paketleme fişi, PDF de bunu müşterilerimize göndereceğiz tabii ki. Bunun için de bir e-ticaret, yani e-ticarette uğraşıyorsunuz diye düşünüyorum. Eğer yani uğraşıyorsanız bu konu size uygun olabilir. Tabii ki en başta söyleyeceğim uyarılar da var. Neden diyeceksiniz? Biliyorsunuz ülkemizde fatura kıymetli bir evraktır. Fatura işlerini e-ticaret üzerinden yapacaksanız, yani sitenizin üzerinden yapacaksanız bunu ilk önce maliyecinizle bir konuşun. Maliyecinizle bir sorun, muhasebecinizle bir sorun arkadaşlar. Sitem üzerinden böyle bir eklentiyle fatura kesebilir miyim? Çünkü dediğim gibi kıymetli ve önemli bir evrak olduğu için sonra başınız ağrımasın. Bu olay farklı yönlere kadar gider. Naylon faturaya kadar gider icabında. Birincisi muhasebecinize, maliyecinize sorun. Faturalama işlemlerini yapabilir miyim ya da yapabilirsem nasıl yapabilirim diye. İşte anlatırsınız eklentiyi de böyle işte bir fatura dokümanı, ürün işte dokümanını falan, fiyatları falan gösteriyor diye anlatırsınız. Artı ikincisi de arkadaşlar açıklamalar kısmına koyacağım. GİP miydi? Şey vardı devletin tabii ki. E-belge. Evet. GİP.gov.tr. Buradan lütfen incelemelerini yapın arkadaşlar. Yani devletin sitesi burası da zaten. Burada e-faturalar olsun, işte faturalama irsaliye, sevk irsaliyesi falan. Bunlarla ilgili bilgiler var. Bunları da okursunuz çünkü zaman zaman güncelleniyor bunlar da. E-fatura, e-irsaliye, e-arşiv falan kısımları falan. Bunlara da bakın. İnceleyin çünkü başınız ağrımasın, bu önemli bir iş çünkü. En kötü ihtimalle de şunu söyleyeyim. Fatura bile yapmasınız bile sattığınız ürünle ilgili bir bilgilendirme PDF olarak hem atarsınız. Oraya da ama fatura değildir diye bir ibare koyarsınız. Öyle eklentide böyle bir özellik var zaten. Öyle bir şey yapabilirsiniz. En azından işte tanımlayıcı bir bilgi içerir. Fatura değil de fatura kullanmazsanız tabii ki o ayrı bir şey. Böyle bir şey de gönderebilirsiniz. Böyle bir eklenti üzerinde çalışacağız. Onu inceleyeceğim. Ben tabii ki demoda yaptım. Sayfalarımda yaptım, inceledim. Geliştiricinin sayfasına girdim. Fiyatlarına baktım. İşte WordPress sayfasına da girdim. Orada da baktım. Güzel, basit, sade, kullanılabilir ama böyle bir eklentiye ihtiyacınız varsa da şunu da söyleyeyim. Lütfen arkadaşlar önce geliştiricinin sayfasını muhakkak inceleyin. Birkaç tane benim videomda dahil olabilir, olmayabilir. Farklı kişileri de bu eklenti üzerinde çalıştıysa onları da seyredin ki yani böyle bir eklenti alırken para veriyorsunuz. Biz parayı dışarıda toplamıyoruz, yolda toplamıyoruz, ağaçtan toplamıyoruz sonuçta. Yazık, günahtır. İsraf olmasın. Sonra başınız ağrımasın. İşte beğenmezsiniz, etmezsiniz ama o yüzden almadan önce biraz inceleyin arkadaşlar. Sayfada eklentinin neler yapabilir, neler ben İşte incelediğim kadarıyla anlatacağım size zaten. Ücretsiz sürümüyle tabii ki test yapıyoruz sonuçta. Ücretsiz sürümüyle biliyorsunuz çoğu şey kısıtlı olduğu için bazı şeylere ulaşamıyorsunuz ama ulaşabildiğimiz ücretsiz kısımda yapabildiğimiz şeyleri göreceksiniz şimdi. Gayet güzel. Ben denedim, test ettim. İşime yarar mı? Yarar yani. Niye yaramasın? En azından dediğim gibi fatura olarak değil de bir böyle içerik anlatıcı bir bilgi olarak da göndermiş olursunuz. Bunları da tabii ki arşivlersiniz hem de. Sırf fatura olarak düşünmeyin. İşte ne var mesela? Şey de var. Paketleme fişi de yapabiliyor. Ondan sonra ne var başka? Ürünle ilgili işte ya var. Paketleme fişi, teslimat notları falan böyle şeyler. Gönderi etiketleri falan da hazırlıyor. Tabii onları fazla özelleştiremiyorsunuz. Yalnızca özelleştirebildiğiniz kısım en fazla fatura kısmında olacak. Uzun lafın kısası hemen ne yapıyoruz? Bir geçelim demomuzda bir bakalım. Demo sayfamızda da bakalım. Geliştiricinin sayfasına girip inceleyelim. Hadi bakalım. Eklentiyi bizim demo olarak kurduğumuz tabii ki önceki videolarımızda bir online bilet satış sayfamız vardı biliyorsunuz arkadaşlar. O sayfayı kurdum. Demoyu orada tabii ki denedim. Ama sıfırdan başka bir sayfamızda, demo sayfamızda kurulumunu yapacağız. Şimdi bu özelleştirme alanını özellikle göstermek istedim size arkadaşlar. Bir fatura alanı burası zaten. Burada özelleştirmeleri bu şekilde bakın görebiliyorsunuz. İşte bazı kısımlar tabii ki ücretli sürüm olduğu için burada böyle kırmızı açılmıyor zaten. Ama çoğu alan buradan özelleştirebiliyorsunuz. Görünümü bu şekilde bir şey oluyor tabii ki. Bakın böyle bir yazı da geliyor bilmem ne falan. Fatura değildir diye yazmışım ben. Hatta bir tane sipariş üzerinden bakalım. Şöyle diyeyim. Örnek PDF'i ön izleyin demiş. Tamam. Bir bakalım. Bize PDF olarak da bir göstersin hem. Açılırsa tabii ki. Açıldı. Evet, bu şekilde bakın fatura değildir diye ibaresi var. Aslında işte yani fatura tarzında ama dediğim gibi soracaksınız. Yani bunun yasal yükümlülüğü nedir arkadaşlar? Çünkü fatura numaraları falan bunlar resmi evraklar, kağıtlar, kürekler. Başınız ağrımasın ondan sonra. Böyle bakın işte alıcı var, gönderen kısım var, bir logonuz var, faturalarla ilgili, siparişlerle ilgili, siparişin içeriğiyle ilgili,
İşte KDV'si, MADV'si, müşteri notu var. Alt tarafa da böyle bir yazı da ekleyebiliyorsunuz. Bu da PDF şekli arkadaşlar. Bakın barkodu markodu da var. Bu barkodda şey olması lazım. Fatura numarasının barkodu olması lazım zaten. Öyle bunu gösterdik. Hesabım kısmında da bakın, eğer ayarlarda yaparsanız bunu, eğer e-ticarette işte sonuçta sayfada müşterinin bir hesabı olacak tabii ki. Hesabım sayfasında burada mesela yapmış olduğu alışverişlerdeki faturalarını falan da buradan görüntüleyebilir. İşte indirebilir, faturayı bilgisayarına indirip yazıcıda alabilir ya da direkt yazıcı yazdırabilir mesela. Bu şekilde faturaya yazdır dediğinizde direkt hem HTML, bakın HTML tarzında hem de PDF tarzında bu şekilde size gösteriyor. Buradan yazdırabilirsiniz ya da bunu kapatıp HTML şeklinde böyle bir çıktı da alabilirsiniz. Bu PDF ile verilen bir şey yani. Tamamdır, bunu da yani bu şekilde gördük. En azından eklentinin işte hani biraz fikriniz olsun diye gösteriyorum bunları. Şimdi geliştiricinin bir WordPress sayfasına gidelim. Eklentimiz bu arkadaşlar. İngilizcesi bu şekilde tabii ki. Burayı açıklama kısmında yazıyorum. Lütfen okuyun, gelin inceleyin. Dediğim gibi ihtiyacınız varsa da muhakkak ki iyice inceleyin. Çünkü vereceğiniz para göreceksiniz birazdan ne kadar diye. O yüzden de incelemenizi tavsiye ederim. Şu anki sürümümüzde uygun artı 50.000'in üstünde de etkin kurulum olmuş. Yani bayağı beğenilen bir eklenti. 5 yıldız puanlaması var yani bakın. 5 yıldızda şu an 177 tane 5 yıldız almış. Birkaç tane de olumsuz falan var. Türkçesi de WooCommerce PDF faturaları, paketleme fişleri, teslimat notları ve gönderi etiketleri demiş. Bu şekilde. Bunları açıklamalar kısmına koyacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi geliştiricinin bu destek sayfası. Burada eklentinin kurulumuyla işte anlatıyor size zaten. Biz de yapacağız birazdan ama birebir buradan hepsini anlatıyor. Güzel yanı tabii ki ben bu eklentinin dil dosyasını Türkçeleştirdim arkadaşlar. Onu da yükleyeceğim. Bir önceki videomuzdaki randevu eklentisinin Türkçe dil dosyasını da yükledim arkadaşlar. Onu tamamladım. Eksikti. Onu tamamladım ve forum kısmımızda yani maxhandmade.com sayfamızda forumda yayınlandı arkadaşlar. İhtiyacınız varsa oradan da indirebilirsiniz dil dosyasını. Bunun da Türkçesini de zaten yükleyeceğiz. Bu tabii ki destek sayfası geliştiricinin eklentiyle ilgili. Bu da geliştiricinin sayfası fiyatları. Şimdi bakın tek site yıllık $70 arkadaşlar. 30 lira deseniz 2100 lira mı ne? Senelik 2100 lira. Tabii e-ticaret falan uğraşıyorsanız dediğim gibi yani ücretli sürümüyle de ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir eklenti ise. Hatta şöyle bakın 5 siteye kadar 99 100 dolar deyin. Yani ben sizinle olsam bir arkadaş daha bulsam 100 dolar 50'ye düşer bu sefer. 69 70 dolar değil de 50 dolar 50 dolar. Hatta 3 kişi olsa 33 dolar. Yani bayağı düşüyor. 3 kişi alsanız ortaklaşa girseniz bir eklentiyi almak için bayağı karlı çıkarsınız. Dediğim gibi buradan da anlatıyor zaten geliştiricinin işte hani ücretli sürümüyle ilgili bakın bir sürü şeyleri falan var. Bunları biz tabii ki açamayacağız, kullanamayacağız tabii ki arkadaşlar. Ne yazık ki. Ama olsun bir fikir edinebilirsiniz. Bunları da Türkçe çevirip okuyun zaten arkadaşlar. Bu da evet. EBG Gip.gov.tr Gip.gov.tr arkadaşlar. Bu devletin sitesi. Burada dediğim gibi e-fatura, e-irsaliye falan oralarda çeşitli bilgiler var. Muhakkak okuyun bunları. Yasal bilgiler var arkadaşlar. Şimdi bunları gösterdik. Ne yapalım? Uyarımızı yapalım. Ondan sonra da eklentinin kurulumuna geçeriz. Orada bir kurulum yapalım. Sonra da bir tane test yapacağız tabii ki. Hadi bakalım uyarımızı yaptıktan sonra geçelim arkadaşlar. Eklentiyi ben Tutor LMS sitemizde yani bir online kurs sayfası oluşturmuştuk biliyorsunuz. Tutor LMS eklentisiyle yaptık bunu. Bayağı da ilgi görüyor zaten arkadaşlar. Eğer izlemediyseniz de karta koyacağım videoyu seyredin arkadaşlar. Yani bu online kurs işte bir gelir sağlamak istiyorsanız bu şekilde becerileriniz falan da varsa ya da çevrenizdeki insanlardan alacağınız hizmetle böyle bir kurs sayfası, eğitim sayfası açabilirsiniz. Bunları da satabilirsiniz tabii ki. Bununla ilgili videom var, seyredin. Onu söyleyeyim, karta da koyacağım zaten. Burada eklentiyi kuracağız. Çünkü burada biliyorsunuz kurslarımızı satıyorduk. Bir gizli pencere yani yeni üye olmuş. Şimdi ben eğitmen olarak tabii ki burada olduğum için ben kursları satın alamayacağım ama eklentiyi kurmamız lazım tabii ki. Kontrol paneline geldik. Yapacağımız işlemler tabii ki. Kontrol paneline geldik. Eklentiler kısmına geliyorum. Yeni ekle diyorum ve kursumuzun ismini neydi? Kursumuzun diyorum. Eklentimizin ismini invoice diyelim hatta. Varsa şöyle invoice diye arattığınızda bir sürü fatura
eklentileri çıkacaktır arkadaşlar. Bizim kullanacağımız bu bakın web Topfe geliştiricisiymiş. Bunu yani kuracağız. Bunu kuracağız. Hemen kur diyorum ve etkinleştir diyorum. Eklenti kurulduk. Eklenti kuruldu, etkinleştirdik. Şimdi nerede? Fatura paketleme olarak yani. Bakalım. Eklentinin şöyle sol tarafta menüde zaten arkadaşlar. Burada hızlı kurulum bir sihirbazı var. İsterseniz bunu şimdi WooCommerce'te tabii ki bazı yani kayıtlı olduğu için buradan da çekiyor. Bakın arkadaşlar WooCommerce'te satış yaptığımız için orada bazı bilgilerimiz vardı. Onların hepsini bakın bu şekilde çekiyor. Şuradan hatta buradan da gidebilirsiniz. İsterseniz bunu atlayıp tekrar ayarlardan devam edebilirsiniz. Ne yapalım? Buradan devam edelim isterseniz. Ben hem de görmüş olun. Shopname demiş. Ne dedim? VPA online kur. Tamam, örnek mahallesi bilmem ne falan. Telefon numaramız dedik. Vergi numarası da yapalım. Böyle bir şey olsun. Tamam. Logoyu zaten herhalde almış, direkt almış galiba. Almış. Next diyorum. Yenisi. Fatura ne zaman? Tabii ki anladığım kadarıyla. Gerçi dil dosyasında yüklemedim ama şöyle hemen bir çevirelim bakalım ne diyeyim. Neymiş? Fatura 2 için e-postaları ise müşteri için fatura. Yani tamamlandığında fatura gitsin tabii ki. Tamamlandığında faturamızı gönderelim. Ondan sonra burayı da geçtik. Şimdi faturalar bunları aslında şeyde de yapabiliriz arkadaşlar. Ayarlarda da yapabiliriz. Ön ek ya da son ek şeklinde mesela. Yani böyle bir fatura numarası falan çıkabilir. Şey yapabilirsiniz. Ya da bakın şöyle custom dediğiniz zaman buradan da mesela değiştirebilirsiniz ama bunları ben geçiyorum. Bunları geçiyorum, ayarlarda yapacağız zaten. Geçtik, tamam. Böyle yalnızca görmeniz için yaptım arkadaşlar. Normalde bunu ayarlarda yapacaktık zaten. Şimdi ben Loco üzerinde biliyorsunuz dil dosyalarını Loco üzerinden yüklüyorum. Orada işte değişiklikler yapıyoruz. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar ben ücretli bir program kullanıyorum dil dosyalarını çeviri için, biliyorsunuz. PoEdit programını kullanıyorum Pro. Bu da tabii ki çeşitli çeviri makinelerini kullandığı için eklentilerde mesela tanımlarda biraz karışıklıklar olabilir. Makine çevirisi sonuçta. O yüzden de bulduğunuz kısımları dediğim gibi sitenize Loco'yu kurduğunuzda farklı böyle tanımlar bulursanız Loco üzerinden de değiştirebilirsiniz. Ama ne olur? Size en büyük kolaylığı şu olur. 3000 satırlık bir çeviri düşünün. Bunun işte 3000 satırı da çevrilmişse içinden 3 tane, 5 tane, 10 tanesini değiştirmek çok da mesele değil. Ama 3000 tane hiç çevrilmemiş bir satırı düşün. Bunu çevirmek saatlerinizi alır. Ben size o kolaylığı sağlıyorum en azından. Ama o yüzden de hani şey düşünmeyin, ya bu nasıl çeviridir, şudur budur değil. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani birebir çevirmek ayrı bir dünya zaten. Ama dediğim gibi size hani pastanın %99'unu veriyorum arkadaşlar. O yüzden hani bir ufak tefek tanımlarda farklılıklar olabilir. Ben Loco'da çeviriyi, dil dosyasını yüklüyorum. Şunları bir Türkçeleştirelim. Anladığımız dilde gidelim. Türkçe dil dosyasını yükledim. Loco üzerinden yükledim arkadaşlar. Bakın 1031 tane metin varmış. %66 çevrildi diyor. 351 belirsiz. Aslında hepsi çevrilmiş ama 351 belirsiz. Yani şu şekilde bakın. Böyle gözüküyor. Sarı renk gibi. Onları da zaten basit arkadaşlar. Bakın şöyle, hatta şunu da çevir diyeyim. Bakın bunlar farklı olabiliyor işte. Bazı şeyler, tanımlar makine çok farklı çevirebiliyor arkadaşlar. Böyle yaptığınızda, kaydettiğinizde bakın şimdi o sarılık gidecek zaten. Bunu da ufak bir not olsun. Eklentiyi çevirdik. Dil dosyasını hallettik. Şimdi gelelim. Eklentiyi şöyle bir kısadan bir geçelim. Bakalım. Ondan sonra da ayarlara ve fatura özelleştirmeye geleceğiz. Genel ayarlar sekmesi arkadaşlar. Buradan İşte fatura, ambalaj kağıdı işte demiş, kredi notu geç zaten ücretli, kargo etiketi, sevk etiketi yani irsaliye gibi, teslimat notlu, bunları çıktılarını alabiliyorsunuz arkadaşlar, bakın. Bu şekilde alabiliyorsunuz. Genel sekmesine geldik. Burada tabii ki genel sekmesinde genel ayarları yapacağız. Yardım rehberinde burada filtreler demiş. Şimdi bu başta nedir diye ben de merak ettim. Sonra çek. Burada mesela şu var arkadaşlar. Şuradaki kodlar, mesela gönderim adresini değiştir. Bu kodları kopyalayıp temanızın fonksiyon mu diyor işte, neydi bir şeydi, bir dakika. Hemen tema dosya düzenleyicisi mesela aldık, şunu şöyle bir kopyalayalım. Hemen onu da ufak bir şey olsun.
O da bilgi olsun en azından. Geldik temamızın görünüm, anladım, tamam. Tema işleri fonksiyon, fonksiyon işte. Fonksiyon, PHP. Buraya eklediğinizde çalışmaya başlar o kodlar arkadaşlar. Ama tabii ki bunu yeteri kadar bilginiz yoksa hiç girmeyin. Temanızı bozabilirsiniz. O yüzden de hiç oralara kurcalamayın bence. Yani tavsiye etmem. Ama bilginiz varsa biraz işte bu kodlarla ilgili falan şey yapabilirsiniz. Uğraşabilirsiniz. Ama en azından şöyle yapın. Lokalde çalışın. Lokalde her zaman için biliyorsunuz yedek alın. Sayfanız yedek alın. Bu şeyleri deneyin. Test edin. Yani üstünkörü de bilmeden yani geçmeyin arkadaşlar. Kurcalayın. Öğrenin. Paket bilgilerini, ürün adını değiştirin. Bakın işte şunu alıyorsunuz, temanın fonksiyon PHP dosyasına bunları yapıştırdığınızda işte ne yapmak istiyorsanız değiştirmek istediğiniz şeyleri de tabii ki yazacaksınız. Bakın böyle bir şeyler var. Onları da yapacaksınız. Böyle çalışıyor. Yardım bağlantıları demiş. Buradan belgeler bilmem ne falan. Sistem bilgisi de sayfamızın yani hostingimizin, sayfamızın bilgilerini burada gösteriyor. Ücretli ve ücretsiz kıyaslaması. Benim dikkatimi çeken bir şey oldu. Burada mesela çoğu çarpı olan şeylerde mesela biz kullanabiliyoruz arkadaşlar. Ben onu hala anlayamadım. Ya kapatmıyorlar ya da bilerek mi açıyorlar? Çok müşteri için fatura yazdır düğmesini göster. Hesabın düğme. Şimdi burada mesela bunu gördük arkadaşlar, bakın. Burada hesabımda var. Normalde baktığınız zaman bakın, ben mi yanlış görüyorum? Hesabım sipariş listeleri sayfası, sipariş ayrıntıları sayfası. Hesabımda yani. Şu fatura yazdır düğmesini göster. Fatura yazdır düğmesini göster. Yani doğru değil mi? Fatura yazdır. Faturayı indir, faturayı yazdır. Normalde göstermemesi lazım diyor yani. Bakın ücretsiz sürümde yok diyor. Ben çözemiyorum. Bazı şeylerde çünkü yani yok olsa bile açık. Bu şekilde genel fatura kısmında burada fatura ayarlarıyla ilgili işte çalışmalar yapacağız. Özelleştireceğiz. Artı QR kod olayı var. QR kod tabii ki ücretsiz sürümde, bakın işte ücretli sürümüne geçtiğiniz zaman aradaki farkları falan göreceksiniz. Neler var neler yok bilmem ne falan. Var da var yani. Ambalaj kağıdı dediğine bakalım. Tabii bunların ön izlemesi yok. Bunları da nereden göreceğiz arkadaşlar? Eklenti kurduktan sonra göreceğiz tabii ki. Kurduk zaten de. Fatura özelleştirmelerini yaptıktan sonra hesaplar kısmından hatta hemen bir dakika arkadaşlar. Açıyorum, bakacağım. Bakayım, kurs sayfamıza geldik. Şimdi ben bir tane normal bir şey yapmıştım. Üye oluşturmuştum arkadaşlar. O şekilde gireceğim. Acaba o butonlar geldi mi? Ya da ayarları yaptıktan sonra mı gelecek? Bakacağım şimdi. Sipariş geçmişimize bir bakalım. Bir tane sipariş oluşturmuştum. Bakın. Normal tutorda gelmiyor bu olay. Bakın. Ya da açmamız lazım. Bakacağız ona. Bir bakalım, ondan sonra bakalım o şeye bakarız. Ayarlardan açılıyor mu açılmıyor mu bakacağız şimdi. Bakın burada gözükmüyor mesela. Geçtik. Teslimat notuna bakalım. Teslimat notu da aynı şekilde. İşte ürün resmini dahil et. Yani yalnızca özelleştirme olayı bu arkadaşlar. Bakın ürün resmini ya da müşteri notu ya da alt bilgi ekleme ya da ekleme. Burada zaten bakın size işte yani anlatıyor. Premium özelliklerinde falan diyor. Özelleştirme. Sevk etiketi de aynı şekilde. Artı uzantılar demiş. Uzantılara bakalım. Burada da geliştiricinin işte bir ton şey var. Böyle eklentileri falan var. Uzantıları var pardon. Eklentileri derken bu eklentinin uzantıları mesela. Bunlara da parayla marayla işte yani ücretli sürümüyle premium yükselt diyor işte. Premium alırsanız bunlar da size ücretsiz olarak gelecekmiş. Öyleymiş. Şimdi genel olarak bir baktık. Mayarlara falan baktık arkadaşlar. Şimdi direkt eklentinin ayarlarına geçelim. Ondan sonra da fatura ayarına geçelim. Eklentinin genel ayarlar kısmındayız. Şimdi fatura açık. Bakın buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Ambalaj kağıdı. Yani hangi ihtiyacınız varsa bunları açarsınız. İsterseniz de kapatırsınız böyle. Yani çok da şey değil. Kapatıp açabilirsiniz. Şimdi genel kısma geldik. İsmimiz, videonun başında eklenti kurduğumuzda bakın hani kurulum sihirbazı diyorduk ya, yani o kısım gibi bir şey burası da zaten. VPA online kurs, tamam, logomuz burada. Vergi numarası bu demiş, tamam. Şey yapabilir, şirket vergi numaranızı belirtin demiş. Yani kendi vergi numaranız mesela. Buraya mesela şey diyebiliriz. Vergi, şöyle yapalım. Ve nokta ne diyelim.
Değil mi? Anlaşılır herhalde. Alt bilgide işte bizimle alışveriş yaptığınız için teşekkür ederiz. Öyle bir şey yazabilirsiniz. Mesela teşekkür ederiz. Adres detayları. Tamam, adresimiz bu. İletişim numarası bilmem ne falan. Görüntüleme durum adı adreslerde durum adını göstermeyi etkinleştir. Neymiş bu bakalım? Gönderen iade fatura ve sevkiyat adreslerine eyalet kodu yerine eyalet adını göstermesini sağlayın. Enteresan. Açalım. Yazdırmadan önce ön izleme olsun tabii ki. RTL desteği var ama RTL desteği için yani biz mesela işte soldan sağa doğru yazıyoruz mesela arkadaşlar. Sağdan sola olacak şekilde. Genellikle işte biliyorsunuz Arap ülkelerinde bu. Bunun için de bir eklentiyi kurmanız gerekecek ama. Şu dediği eklentiyi kurmanız gerekecek. Denemiş. Tamam. Bu da açık olsun. Bütün doküman tiplerinde demek ortak yazdırma düğmesini etkinleştirin demiş. Tamam. Yani WooCommerce üzerinde siparişlerde siparişlerin içine girdiğiniz zaman orada faturayı yazdırma kısımları falan var. Bilmem ne var. Onlar gözükmesi lazım. Bakın fatura işte dediğim gibi faturayı zaten gözükmesi lazım. Kargo gönderiyorsanız ambalaj kağıdını sevin. Bunları da mesela teslimat notu, kargo etiketi işte bir kargo şeyiniz vardır. Uygulama eklentiniz vardır. Oradaki takip numarasını falan da mesela yaparsınız. Yazarsınız bir şekilde bunları da açabilirsiniz yani. Hatta bunları da açtık. Yazdırma seçeneğinin yalnızca giriş yapmış kullanıcılar. Bakın Türkçe'ye çevirdik ama geliştirici bazı kısımları vermediği için işte yani yapamıyoruz buraları çeviremiyoruz. Tabii bu da güvenilir önerilir yani bu şekilde olması daha iyi. Herkese açık olmasın. Yalnızca giriş yapmış kişiler yazdırma butonunu görebilsin. Dosya yolları demiş. Otomatik temizleme hayır demiş. Tamam. Ayarları güncelle. Böyle geçtik. Yani genel ayarlarda yapılacak bir şey yok. Bunlar zaten baktık. Bunlara da baktık. Tamam geçtik. Şimdi artık faturamızı bir şablon üzerinde özelleştirelim. Geldik faturaya. Şimdi faturanın genel ayarları bu da. Faturayı etkinleştir. Evet, faturayı etkinleştirdik. Fatura tarihi sipariş tarihiyle mi olsun? Fatura tarihi mi? Fatura tarihi olsun. Fatura oluşturmayı otomatikleştirin. Tamamlandığında seçilen sipariş durumu otomatik olarak fatura oluşturur. Yani tamamlandığında direkt PDF belgesi datayı oluşturulacak arkadaşlar. Yani beklemede ödemede bekleniyor bilmem ne falan buralarda oluşturmayacak. Yalnızca tamamlandığında fatura oluşturacak. Fatura PDF'ini e-posta ekle. Evet eklensin. En azından bir ek veri olarak yani datay olarak e-postasında bulunsun. Belki ileriki zamanlarda yazdırmak ister bilmem ne olur falan. O şekilde de ulaşabilsin. Fatura PDF'ini e-posta ekle. Tamamlandığında eklesin. Evet yani yeni sipariş alındı, sipariş ödeme bekleniyor falan. Bu tip giden e-postalara olmayacak. Direkt tamamlandığında ekleyecek bunu. Müşteriler için fatura yazdır düğmesini göster. Hesabım. Bakın bunlar normalde dediğim ücretsiz de bunları göstermiyordu. Göstermemesi lazımdı ama burada gösteriyor. Tamam geçsin. Fatura numarası formatı. Mesela buraya neymiş şu? Bakalım uzunluğu mu? Faturanın hangi uzunluğunu tercih edersiniz? İşte 4 olsun. 002 demiş. Şuna da ön mesela BPA K diyorum. Son ekte mesela 2023 olsun. Böyle olur mu? Karışır mı yoksa? Bir nolu yani birinci faturadan başlayacak. Bir nolu faturadan başlayacak. Hatta şöyle çizgi yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz aslında. Tamam. Öyle de olur. Güzel. Hatta buna bile çizgi koyarız. Bakalım. Böyle bir şey olabilir mi? Olur. Ne olmaz. Geçtik. Mevcut sipariş meta alanına ekleyin. Şimdi bu arkadaşlar bununla ilgili de fazla bir bilgi yok ama şunu diyeyim size mesela. Eğer müşteri ödeme formunda girdiği bilgilerde mesela isteyebileceğiniz şimdi ücretsizde bir tane veriyor ama bunu yaptığınız zaman üçüncü taraf yani bir tane daha eklenti olması lazım. O da ne eklentisi? Form yapıcı yani ödeme formunu özelleştirici bir eklenti lazım bize. Orada çünkü bizim hangi bilgi istiyorsak buraya mesela örnek olarak vergi dairesi diyorum ben. Karşı taraftan vergi dairesi numarasını istiyorum. Vergi dairesinin ismini istiyorum mesela. Şimdi bir tane veriyor. Burada mesela ücretli sürümde bunu vergi dairesini karşı taraftan yazmasını isteyebilirsiniz. Bunu ayrıyetten bir eklentiyle yapmanız gerekecek işte. Yoksa buraya yazdığınız zaman faturada ne yazık ki gözükmüyor. Çünkü neden gözükmez? Ödeme sırasında forum kısmında adres kısmı işte ad soyad falan var ya telefon yazıyoruz bilmem ne. Orada
o kısım olmadığı için, istediğimiz bilginin kısmı olmadığı için, doldurulmayacağı için ne yazık ki faturada bu geçmeyecek, gözükmeyecek yani. O yüzden de bir şey yapamıyoruz. Yani bir başka bir eklenti daha, form yapıcı bir eklenti daha lazım açıkçası, onu söyleyeyim. Fatura için özel logo demiş. Resminizi yükleyin demiş. Boş ver, genel logo versiyonu olarak kullan. Tamam, genel olarak onu yüklesin zaten. Mevcut siparişler için fatura oluşturun. Şimdi daha önce, eğer bu eklentiden önce fatura falan kestiyseniz, o da var tabii ki şimdi. Orada karıştırmamanız lazım bir yerde. Şimdi fatura kestiyseniz bir önceki siparişlerde, şimdiki sipariş, yani son fatura numaranızı göre ayarlamanız lazım burada. Sayısını mesela. Şimdi 001'den başlıyor ama bu mesela, atıyorum örnek olarak 125. faturadasınız siz. 0125 mesela. İşte 125'ten başlayacak. 125, 126 bilmem ne falan, öyle gidecek yani. O şekilde düşünün. Yani isterseniz oluşturun, o size kalmış ama dediğim gibi orada bir karışıklık olabilir. Çünkü bunu bastığınız zaman bir önceki faturalara, siparişlere de fatura yapacak. Onlara da fatura çıkaracak çünkü. Ücretsiz siparişler için fatura oluşturun. Buna gerek var mı bilmiyorum. Gerek yok aslında. Faturada ücretsiz satır öğelerini göster. Tamam. O da göstersin. Tarih biçimleri örnek sipariş no. Fatura no. Tarih biçimleri fatura no. Tarih biçimleri fatura no. Tamam. Örnek fatura no. Fatura sipariş numarası içeren PDF faturası için bir ad biçimi için. Tamam. Şuna da fatura diyelim. Fatura diyelim ona da. Fatura. Bu da şey arkadaşlar, işte PDF açıldığı zaman linkteki uzantı olarak düşünün. Adres çubuğundaki uzantı. Fatura için en son ayarları kullanın. Tamam. En son ayarları kullan. Oldu. Ayarları güncelle diyorum. Güncelledik. Şimdi özelleştirmeye geçelim. Şimdi bu şekilde bir tane size tema yani şablon sunuyor zaten. Başka bir şablon yok arkadaşlar. Yeni şablon oluştur diyor. Hatta bakalım. Yeni şablon var mı? Bir tane bu var zaten. Bakın. Bu da bize sunduğu zaten. Ücretsizdi. Burada. İsterseniz bu tema şablonun üzerinde mesela değişiklikler yapabilirsiniz. İsterseniz de sıfırdan bir şablon oluşturabilirsiniz mesela işte. Ama gene aynısı gelecek. Gene bu temanın aynısı gelecek. Şablonun aynısı gelecek yani. O yüzden bunun üzerinde çalışmalarımıza devam edelim. Şimdi gördüğünüz gibi bu genel olarak hani fatura üzerinde gösterebilecek alanları gösteriyor size aslında. Buradan açıp kapatabilirsiniz. Mesela bir logo, değil mi? İşte VP Online kurs logosu var. Burada mesela bunu kapattığınız zaman logoyu kaybettik arkadaşlar. Gitti. Fatura diyor mesela. Bu faturayı kaldıracağım ben. Ben bunun gözükmesini istemem. Sildim hatta. Bunu da kapatacağım şimdi. Yalnızca logom çıksın bu şekilde. Şimdi bu 7587 numaralı sipariş aslında. İşte dediğim gibi bir siparişimiz var zaten bizim. Vermiştik şeyde. Hatta nerede, işte şurada. 7587 bakın. İşte işin ilginç yanı, bakın şimdi kontrol paneli, profilim, sipariş geçmişi. Bakın tutorda mesela şeyde, yani tutorun kendi mesela şeyi çok çıkmadı arkadaşlar. Ya da beklemede gözüküyordu gerçi. Onu da değiştirelim o zaman. Tamam. Değiştirelim, ondan sonra bakalım. Neyse, geldik şimdi. Belgeler, şirket logosu, adı, şirket logosu. Tamam. Açık. Bunu mesela logo genişliği 150 demiş. Logo yüksekliği. Bununla buralardan ayarlayabilirsiniz arkadaşlar, bakın. Genişliği, menişliği bilmem ne falan hepsini ayarlayabilirsiniz. Fatura numarası demiş. Invoice no. Tamam, buna fatura no diyelim. Fatura no. Tamam. Bakın buradan yazı boyutunu mesela 16 değil 18 yaptım ya da daha da küçültebilirim. Oy. 16 dedik. Lan. Fatura no 16. Stil buradan işte ince kalın. Neyse. Hatta bunu kırmızı yapacağım. Fatura no olsun, belli olsun. Fatura no. Tamam. Bu şekilde olsun. Fatura no olsun. Sipariş numarası demiş. Sipariş numarasını gösterebiliriz. Mesela sipariş numarası da şöyle. Şey arkadaşlar, işte bu sipariş 7587 nolu siparişimiz ya. Onu göstersin mesela. Sipariş numarası belli olsun. Değil mi? Sipariş numarası. Buradan bakın bu şekilde değiştirebilirsiniz. Fatura tarihi neymiş? Mesela fatura tarihi. Fatura tarihi de yazalım. Fatura tarihi dedik. Buradan mesela 12. ayın 4. Şuradan da biçimini seçelim mesela. Biçimi şu olacak. DMY. Yani
4-12 olacak arkadaşlar. Aynen 4-12-2023 olacak. Ödeme tarihi, order date, tamam. Ya bunları işte mesela bunların dil dosyasıyla alakası yok arkadaşlar. Bunları siz kendiniz şey yapacaksınız. Düzelteceksiniz bunları siz yani. Sipariş sipariş tarihi. Arkadaş niye yanlış yazıyorum hep? Tarihi dedik. Tamam. Bu şekilde seçtik. Ürün tablosu derken ürün tablosu bu arkadaşlar, şu kısımdan bahsediyor. Ürün miktar, işte birim fiyatı. Baktığınız zaman yani aslında basit, güzel yapmışlar bunu yani. Toplam fiyatı mı? Toplam fiyat. Tamam, toplam fiyat 100 lira diyecek, birim fiyatı, miktar, ürün. Tamam. Buradan istiyorsanız renk, masa başı, arka plan, masa başı, metin, tablo, metin gövdesi. Renklerini falan da değiştirebiliyoruz. Tamamdır. Hatta var. Ürün tablosunda bakın burada başta fiyat, mesela başta demiş ya, sipariş şu. Mesela bunu merkeze al dediğinde bakın şöyle ortalıyor. Son al dediğinde biraz bu tarafa getiriyor. Onun için ayrılan kısımda oynuyor yani, başka bir yerde yok. Solda kalsın. Ürün tablosu dedik. Adres from, nereden? Gönderici yani, değil mi? Gönderici. Gönderici dedik. Alıcı diyoruz. Ya da alıcı mı diyeceğiz? Yok, alıcı demeyeceğiz buna. Fatura. Fatura alıcısı mı? Fatura. Fatura alıcısı. Neyse, ben sallıyorum kafadan tabii. Teslimat adresi demiş mesela. Bu faturada teslimat adresi gerekti mi? Gerekirse de arkadaşlar bu şekilde bakın açabilirsiniz. Ship to diyor ama gerçi buradan işte alıcı diyeyim buna da. Buna fatura adresi diyeceğiz ya. Fatura adresi. Zaten üstünde de yazıyormuş ya. Fatura adresi, alıcı, teslimat adresi, alıcı da olur. Tamam. E-posta alanı. E-posta alanı kendi e-posta adresiniz bu. Evet, tabii. Sitenin e-posta adresi olacak. Büyük ihtimalle. Yoksa öteki türlü burada geçerdi. Telefon alanı demiş. Bu müşteri kısmının müşteri kısmınınmış. Müşteri notu şurası arkadaşlar işte. Buraya mesela müşteri notu dedik. Kimlik numarası demiş. Faturada kimlik numarası bilmiyorum. Gerek var mı? Kendi kimlik numaranızı yazıyorsunuz buraya da bu sefer. Gerek var mı? Yok. Vergi numarası demiş. Vergi numarası tamam. Vergi numarası. Kendi vergi numaranız. Şimdi iade faturası falan kesim ve muhabbetleri var ya. O olabilir. Ama bu vergi numarasında arkadaşlar şu kısım var. Bakın şimdi burada not olarak düşmüş. Mesela hemen burada çevirelim. Bu belgedeki üçüncü taraf eklentiler tarafından sipariş ayrıntılarında kaydedilir. Yani bahsetmiştim ya, eğer ödeme sırasında vergi numarası, vergi dairesi işte hani o bilgileri doldurtursanız, bunu açarsanız öyle gözükecek. Yani karşı tarafın vergi numarası, vergi dairesi, eğer kurumsal bir firmaysa, fatura işte kullanacaksa, bireysel de neyse de hani şahıs alır, ona gerek yok, ama kurumsal bir firmaysa, faturayı kullanacaksa buradan o karşı tarafın vergi dairesi, vergi numarası falan işte onlar. Ama biz onu yapamıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi üçüncü sınıf yani taraf, başka bir eklenti lazım bize, form oluşturacak. Ödeme sırasında, ödeme kısmındayken oradaki bilgilerde işte hani adres, telefon falan, orada bir kısım olacak ki oraya vergi numarası, vergi dairesini yazsın. Öyle bir şey yapamıyoruz tabii ki. O yüzden bunu da açmaya gerek yok.
Ödeme alındı damgası. Evet, dediğim gibi bunu yani ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Dediğim gibi fatura ödendi diye yazabilirsiniz mesela. Tamam, eğer kullanacaksanız ödendi dersiniz. Ya da bilgi amaçlı yapacaksanız arkadaşlar fatura değildir mesela. Fatura değildir diyorum. Onu da 200 yapayım ki anca yükseklikte 50 olsun. Yani, tamam, böyle olsun işte. Soldan üstten demiş. Şunu da 50 yapsak böyle gelir. Bu tarafa mı geç? Şöyle 100 yapalım. Tamam, böyle gelsin işte. Neyse yani. O işe yarıyor. Özel sipariş buna göre mühürün göründüğünü kontrol edip buradaki filtre belgelerine bakın demiş. Niye? Bakarız. Barkod. Barkodda sipariş numarası şu fatura numarası arkadaşlar. Alt bilgide şurası arkadaşlar mesela. Siz kendiniz bunu doldurabilirsiniz alt bilgide. Yani. Teşekkür. Bunlar da ücretli sürümde. Şimdi böyle bir ayarlama yaptık. Kaydet diyelim. Şimdi bir örnek bir bakalım. Nasıl bir şey gözüküyor? PDF'de. Yani o biraz şey olmuş. Aşağı kaçmış mı? Biraz daha büyütmemiz lazım. Fatura adresi, telefon numarası var. Alıcısı, fatura no'su, fatura tarihi, sipariş no. Şimdi ayarlarda ben bir önceki şu ana kadar kesilen faturalarda seçmediğimiz için o zaman ne yapalım? Hemen ayarlara geliyorum. Neredeydi? Bu ayarlarda mıydı? Ekran kurulumunda siparişle fatura oluşunu etkinleştir. Evet. Ne yapacağım? Şimdi diğerlerinde yapsın. Yani eklentinin önce kesilen faturalar işte siparişler falan vardı ya. O. Onu da açtık. Şimdi bir daha bakalım. Gerçi şu an beklemede gözüküyor arkadaşlar. Ürünü de şey yapmamız lazım bizim ya. Şuradan bir siparişlere bir girelim. Ödeme bekleniyor. O da tamamlandı diyorum. Güncelle diyorum. Bakın şimdi. Şöyle bir kısmı var. Bakın. Bakın arkadaşlar zaten tikler geldi. Bunlar faturayı oluşturduğunu söylüyor size arkadaşlar şu an. Şuradan da bakabilirsiniz hatta. Yazıcıda göster dedim. Bakın böyle fatura no'su, fatura tarihi falan biraz gerçi burada küçük çıktı ama işte gönderici, telefon numarası, vergi numarası, yani ödeme yöntemi, banka havalesi. Ya iş görür mü? Görür. Bence çok böyle kötü değil. Bu da HTML şeklinde tabii ki. Güzel bence yani. Baktığınız zaman şunu biraz neredeydi ya? Ödeme alanından yaz. Tamam. 200. Şunu 250 yapıyorum. 250 yaptım. Bunu da 40 yapıyorum. Tamam. 40. Böyle kalsın neyse işte. Bu şekilde faturamızı özelleştirdik arkadaşlar. Şimdi bir daha bakalım ön izlemeye. 7587 nolu siparişimiz. Bakın bu şekilde fatura no. Bunu biraz küçültebilirsiniz isterseniz. Şöyle özelleştirilmiş bir fatura numaramız var. Fatura numarası. Fatura tarihi, sipariş no. 7587 sipariş tarihi işte bugün verilmiş bilmem ne falan. Gönderici, alıcı, malıcı, çarçurt, vergi dahil. Ara toplam, vergi toplam, vergi dahil. 533 lira 90 kuruş vergisi varmış. Ama dediğim gibi maliyecinizde sorun. Orada sıkıntı olmasın. Bakın fatura demiştim. Fatura işte bu şekilde burada böyle gözüküyor. Tamamdır. Bunu da gösterdi. QR kod zaten oluşturamıyoruz. Onda yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi ambalaj kağıdı falan demiştik ya arkadaşlar. Onlara da bakalım. Şimdi bakın. Bu faturaydı. Buradan indirebiliyorsun. Ambalaj kağıdına bakalım şimdi. Ambalaj kağıdı nasıl gözüküyormuş. Bu şekilde bir ambalaj kağıdı var arkadaşlar. Bakın order no işte bilmem ne fatura adresi, teslimat adresi, temel fotoğrafçılık kursu. İşte hani gerçi siz fiziken bir şey gönderecekseniz onunla ilgili bir ambalaj kağıdı. Bunu mesela ambalajın üstüne de yapıştırırsın. Yani yapıştırıyorlar falan öyle bilgi amaçlı falan oluyor. Neyse. Tamam geçtik. Bak onların isimlerini de değiştiremiyoruz ayrıca. İsimlerini derken bakın uzantılarda mesela delivery yani müşteri notu
İngilizce yazıyor burada. Bunları ücretli sürümde değiştirebiliyorsunuz. Burada da müşteri notunun işte müşteri notuyla ilgili teslimat notuymuş yani. Pardon, müşteri notu nereden çıktı ya? Teslimat notu. Teslimat notuyla ilgili bir çıktı. Onun haricinde ne varmış? Sevk etiketiymiş. İrsaliye mi oluyor şimdi? Evet, bu da irsaliye herhalde. Böyle bir şey. Böyle çıktılar alabiliyorsunuz yani. Onları da göstermiş oldum size arkadaşlar. Tamam. Yani eklentinin dediğim gibi ambalaj kağıdında mesela ne vardı? Özelleştirebileceğiniz kısımlarda arkadaşlar bakın müşteri notunu alt bilgi ekleyebilirsiniz ya da ürünün resmini dahil edersiniz etmezsiniz. Ayrı bir şey. Şimdi bunu böyle gösterdik. Bizim tutora gene bir gelelim tutora. Tutora bir gelelim. Şunu bir yenileyelim bakalım. Tamamlandı diyor. Bakın tutor kendi profil kısmını, hesap kısmını kullandığı için büyük bir ihtimalle yani faturaları göstermiyor mu şimdi? Yani kendi hesabım kısmında göstermiyor arkadaşlar büyük bir ihtimalle. Ama yani şey olarak bu geliyor. Tablo olarak geçtik. Tutor'da olmuyor mesela o. Şeyde mesela bizim demomuzda oluyordu ama arkadaşlar bakın. Demoda. Bu da WooCommerce'in hesaplar. Yani Tutor'da tabii ki WooCommerce var ama WooCommerce'in hesap alanını kullanmadığımız için biz orada mesela Tutor'unkini kullanıyoruz. Burada da işte Tutor'la bir yani şey olsaydı hesap kısmı acaba yani Tutor'un ayarlarında var mıdır öyle bir şey bakmak lazım. Yoksa burada da mesela görebilirdik ayarlar. Bakalım yine de hani hiç şey demeyelim sonuçta yok ya yok. Normalde sipariş geçmişinde burada olması lazım arkadaşlar. Hatta e-posta atalım bir tane. Değil mi? Onu da yapalım. Evet, zaten tamamladığımız için sipariş tamamlandı olarak e-posta gelmiş bize arkadaşlar bakın. Bizimle alışveriş yaptın. Teşekkürler. Ek olarak bakın ek burada. Fatura yazdır şeklinde. Bakın buraya da geliyor. Böyle. Yani gönderilen e-postanın içinde bir buton var. Gene faturayı yazdırma butonu var. Güzel olmuş. Ondan sonra nerede bizim e-postamız? Fatura. Bir de bakın alt tarafta ek olarak var arkadaşlar. Ek olarak bu şekilde. Ya ücretsiz sürümüyle güzel. Ne diyeyim yani. Başka da bir şey yok yani bunda anlatılacak başka bir şey yok. Basit. Eklenti böyle arkadaşlar. Biraz detaylı anlattım galiba. Uzun oldu. Kusura bakmayın. En azından hani böyle bir eklentiye ihtiyacınız varsa bir fikir edinmiş olursunuz. Ama sırf benim videomla değil başka videoları da seyredin. Geliştiricinin sayfasına girin. Yani az buz değil. Sonuçta $70 verecekseniz eğer senelik vereceksiniz bir de bunu. Her senede $70. Gerçi artarsa işte seneye bilmiyorum ne olur eder. Her senede işte bu tekrarlanacak bir yerde. O yüzden ciddi bir rakam, ciddi bir para. İnceleyin ona göre hoşunuza giderse. Ben işte zamanla gene başka eklentilerle bu fatura üzerine eklentilerde videolarını çekeceğiz. Eğitimlerini yapacağız arkadaşlar. Eğitim videolarını alacağız. İnceleyeceğiz eklentileri. Öyle bir kıyaslama şansımız da olur en azından diğerlerinin. Nasıl şu an randevu eklentileri, rezervasyon eklentileri herhalde şu an 2-3 tane oldu galiba. Kıyaslama farkı oluyor. Hatta gene takipçi arkadaşlarımızdan birisi yazmıştı. Son eklediğim bu randevu eklentisinin dış kliniği sayfamız var biliyorsunuz arkadaşlar. Orada bir rezervasyon randevu eklentisi vardı. Kullanmıştık. Onun yerine de kullanılır mı? Evet, randevu eklentisi orada da kullanılabiliyor. Yeni çektiğimiz videodaki eklentiyi diyorum. Eski kullandığımız eklentiyle kıyaslayabilirsiniz. Aradaki farkı görmek yani bakımından diyorum size. Şu ana kadar seyrettiyseniz çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yani sabrettiniz, sabır gösterdiniz. Teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videom gene ne olur? İnşallah iyi bir şey olur. Yani e-ticaret mi olur bilemiyorum. Bakacağız. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen arkadaşlar bir beğeni atın. Yorum bakın nokta bile yorum benim için önemlidir. En azından bir motive edicidir. Abone değilseniz de sizden ricam destek için abone olun arkadaşlar. Bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.